Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu efsane güzel çantayı yapacağız. O kadar güzel ve kullanışlı oldu ki inanamayacaksınız. Boyutları şahane. Kocaman bir plaj çantası. Gerçekten istediğiniz gibi günlük de çok rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer büyük çantalar takmayı seviyorsanız. İnanılmaz bir iç hacmi var. Şu an içine 20 tane rafya koydum. Ona rağmen o kadar çok boş kaldı ki. Şöyle hemen göstermek istiyorum. Bakın detaylarına bir bakalım. Yanlarında farklı renklerde 4 tane motifimiz var. Her biri farklı renkte. Görüyorsunuz. Sonbaharın en güzel renkleri pastel tonlarda. Şöyle 2 kat ipten yapmış olduğum klasik sapımız var. Bu çantaya çok yakıştı. Bakın onu çok farklı bir şekilde kullandım. Yine her zamanki gibi görüyorsunuz. Şöyle çakma trabzanlardan oluşuyor. Az kısmı sık iğneden. Ölçülerini vereceğim biraz sonra. Hiç merak etmeyin. Şimdilik astar çalışması yapamadım. Videoyu size hazırlamak adına bir an önce bekletmeden yayınlayabilmek için. Bakın görüyorsunuz 2 kilo rafya var içinde. Toplam 20 tane. Şöyle çıt çıtlarımız var. Şunu göstermek istiyorum. Bu çok önemli bir detay gerçekten. Tek kişiyim şu anda. Elimden geldiğince göstermeye çalışacağım. İçinde 2 kilo bir rafya var. Ona rağmen bakın kaldırıyorum. Hiçbir şekilde tabanda çökme görmüyorsunuz. Bakın hiçbir şekilde çökme yok. Formunu kaybetmiyor. Eldeki duruşu inanılmaz güzel. Buna çok dikkat ettim. Biliyorsunuz en çok sorun bunlarla ilgili geliyor. İşte benim tabanım sarktı vesaire diye. Eğer benimle birebir bu çantayı yaparsanız hiçbir sorun yaşamazsınız. Gerçekten çok tatlı, tam böyle hasır hasır o dokuyu bize veren bir çanta oldu. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir ve bu çantayı benimle örmeye karar verirsiniz diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup beğenilerinizle, yorumlarınızla bana destek olursanız çok çok mutlu olurum. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. O konuda içiniz rahat olsun. Bunun için herhangi bir ücret ödemiyorsunuz. Gönül rahatlığıyla abone olabilirsiniz diyorum. Hemen çantamın detaylarıyla devam edeceğim. Şimdi masaya geçiyorum. Santim ölçülerini vereceğim. Ne kadar ip kullandım, hangi tığ kullandım tüm detaylarla şimdi devam edeceğiz. Evet, şimdi öncelikle ip ve tığ bilgisiyle başlayalım. Toplamda 550 gram ip kullandım. Sapı, motifleri, her şeyi dahil. Şöyle hemen tabanı da göstermek istiyorum. Bakın ön ve arka parçanın birebir aynısı. Gerçekten çok güzel oldu. Biraz önce gördüğünüz gibi kesinlikle sarkma yapmıyor. İçine dünya kadar şey koymamıza rağmen. Şöyle hemen ölçüleriyle başlayalım. Parçaların detaylı tabii ki de ölçüleri ve her şeyi bu videonun içinde bulabileceksiniz. Ben şöyle genel büyüklük anlamında ölçülerini vereceğim. Şu ağız kısmından şöyle tutuyorum. Çantamızın eni bakın 56 santim. Şöyle göstereyim. 56 santimlik bir enimiz var. Toplamda şöyle göstereyim. 34,5 diyebiliriz. 35 diyebiliriz. Toplamda bir boyumuz var. Şöyle tahmini olarak tutarak gösteriyorum. Dediğim gibi detaylılar içinde. 30 santimlik yine buradan da aynı şekilde bakalım. Evet. 28'e 30'luk parçalarımız var. 3 tane. Bir bu tarafta, bir arkasında ve bir tane tabanda olmak üzere. Bu şekilde de şöyle çevirelim. Bakın siz bu çantayı dilerseniz bu yönüyle de kullanabilirsiniz. Yani motifleri ortada, kenarları düz de yapabilirsiniz. Ama ben diğer türlü daha çok sevdiğim için diğer türlü yapmayı tercih ettim. Bakın 4 tane kareden oluşan motiflerimizden yine büyük bir kare elde ettik. Bunun da etrafını dolaştık ve diğer parçalarımızla sık iğne yöntemiyle birleştirdik. Gerçekten son derece güzel, son derece kullanışlı ve rengi itibariyle de tam hasır. Gerçekten çok doğal, çok bohem bir çanta oldu. Büyük çanta severler. Günlükte de çok rahatlıkla kullanabilirler. Şöyle tutayım. Ama dediğim gibi
plaj kullanımına da inanılmaz uygun. Biraz önce gördüğünüz üzere ne kadar yük yüklerseniz yükleyin sarkma, deforme olmuyor. Yani herhangi bir şekilde görüntüde bozukluk olmuyor. Tekrar hatırlatıyorum. 550 gram kağıt ip ve 3,5 milimetrelik tığ kullanarak hazırladım bu çantamı diyorum. Hemen vakit kaybetmeyelim isterseniz, heyecanla bu güzelliği örmeye başlayalım. Şimdi şöyle bir püf noktası da vereyim sizlere. İplerimizin kalınlığı aynı olmadığı için örgünüzü örerken böyle hafif toparlanmalar, kasmalar yaşayabilirsiniz. Hiç dert etmeyin. Çünkü ütüyü bastığınız zaman, kağıt ip biliyorsunuz ütüyü çok sever. İstediğiniz o güzel forma dümdüz bir şekilde ulaşacak. Hiç canınızı sıkmayın. Hani benim motivim, evet, her sıra sonunda bir el ütüsü yapmaya çalışacağız ama böyle ip kalınlığı farkından kasmalar yaşanabilir. Canınızı sıkmayın. Ütüyü bastığınızda kalıp gibi olacak. Nereden basıyoruz? Ütüye her zaman arkasından basıyoruz. Şimdi başlayalım dilerseniz. Şöyle sihirli halkayla başlıyoruz. Bakın elimin üzerine, orta parmağımın üzerine bir çarpı yapıyorum ve bu ipi bakın şu baş parmağımla tutuyorum. Sonrasında tığım alttan geçirip bunu çekiyorum yukarıya. Bir tane bakın sıkıştırdım ve sihirli halkamı oluşturmuş oldum bu şekilde. Şöyle tutuyorum, iki ipin üzerine örüyorum örerken. Böylelikle bu ip bir tur daha içinde dolaşmış oluyor. Şimdi hiç böyle farklı yöntemlerle falan uğraştırmayacağım sizi. Doğrudan zincirle başlıyorum. Bakın ilk sıkıştırdığımızla beraber 1, 2, 3 tane zincirimiz oldu. İpimi doladım. 1, 2. 2 seferde çekiyorum. İpimi doladım. 1, 2 seferde çekiyorum. Başlangıç zincirimle beraber 3 tane oldu. Şimdi 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Geliyorum tekrardan. 1, bakın 2 seferde. Geldim. 1, 2 seferde. Geldim. 1, 2 seferde çektim. Yine 3 tane oldu. Tekrardan araya 3 tane zincir çekiyorum. Bunlar köşeleri oluşturuyor. Tekrardan 3 tane ikili trabzan. Evet. Bakın bir tane daha yaptım. Şimdi tekrardan araya 1, 2, 3 tane zincir. Şimdi sonuncuyu yapıyoruz artık. 4 tane olması gerekiyor çünkü. 2 ve 3. Şimdi bu ipimi artık asılıp küçültüyorum iyice. Sıkıştırdım. Şimdi 1, 2 ve 3 tane zincirimi çekiyorum. Geliyorum ilk yapmış olduğum üçlüye, bakın. Zincir kısmını atlıyorum. Ortadaki ikinci trabzanın üzerine geliyorum. Ve buraya bir ilmek kaydırıyorum. Eğer bunu yapmazsanız, başlangıçtakinin üzerine ilmek kaydırırsanız bu zinciriniz diğerlerine göre daha bol olacak. Geldim. Hem de görüntüsü daha bozuk olacak. Bir yanındakine bir ilmek daha kaydırıyorum. Şu başlangıç, bakın şuradaki 3 zincirin ilkine, birincisine şöyle giriyorum ve tekrardan ilmek kaydırıyorum ve ipimi burada artık kesiyorum. Evet, çok fazla bırakmıyorum, bakın. Şöyle küçük kestim. Bu şekilde ilk sıramızı tamamlamış olduk. Şöyle köşeleri düzelttim. Şimdi bunu hiç gizlemekle uğraşmayacağım. Çünkü bunun üzerine örerek gideceğim. Ama sadece neyi gizliyorum? Şu başlangıçtaki ipimi gizliyorum. Tekrardan buradaki ilmeklerin arasından biraz daha döndüreceğim onu. Hemen doğrudan kesmeyeceğim, bakın, sıfırdan. Göbeği açılma yapmasın diye.
Biraz daha dolanacağım içinde. Son kez. Evet. İpimizi kestik. Şimdi artık kahverengi ipimizi bırakıyoruz. Geldim kese kağıdı rengime. Hemen bakın bu köşeden başlayacağız tekrardan. İpin en son bittiği köşeden ilmeğimi çektim ve bir tane sıkıştırdım. Şimdi ipimi bakın şu şekilde zincirin arasında döndürüyorum. İkinci zincirimi çektim. Tekrar geçirdim bakın arasından. Üçüncü zincirimi çektim. Ve sonrasında geliyorum. Kahverengi ipimin üzerinden yürüterek şu şekilde ikiyi çektik. Bakın tekini çektim. İpi arasına alıyorum. Bir taraftan ipi gizliyorum. Görüyorsunuz. Geldim. Üçüncü ikili trabzanımı yaparken bakın bunu tekrardan çektim. Ve bu ipi arada artık bitirmiş oldum. Devam ediyorum. Şimdi köşedeyiz. 3 taneyi yaptım. Araya 3 tane zincir çekiyorum. Geldim. Aynı boşluğun içine. 1. Bakın mesela bu ip biraz daha kalın. 2. Ve 3 tane. Görüyorsunuz. Şimdi bunların tepesine herhangi bir işlem yapmıyoruz. Bu ipimizi de gizlemiş olduk burada. Artık bunu da kesebiliriz. Geldim. Bakın diğer köşeye. 1 2 ve 3. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum. İki ve 3. 3 tane trabzanımı yaptım. Şimdi bakın buradan atlıyorum diğer köşeye. Evet, 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Şimdi tekrar araya 3 zincir. Unutmayın, araya zincir çekilen her örnek mutlaka ve mutlaka ne ister? El ütüsü ister. Yani sıra sonuna geldiğinizde bir tık düzeltmeniz gerekiyor ki böyle örgünüz düzgün gitsin. Çünkü zincirler her zaman kasma yapar. Şimdi tekrardan başlıyorum. 1 2 ve 3. Bakın bu köşeyi de bitirdik. Hemen geldim son köşeye. 1 2 3. Araya 3 zincir. Yanından devam ediyorum. Evet. Şimdi artık bakın buranın birleşmesi lazım ve burada zincirimiz yok. Yine ne yapıyorum? İlk 3 tane zincir çektiğim kısım değil, yanındaki ikinci trabzanın tepesine giriyorum ve ilmek kaydırıyorum. Üçüncüye giriyorum, ilmek kaydırıyorum ve ilk zincire giriyorum. Bir tane de buraya ilmek kaydırıyorum ve yine ipimi kesiyorum.
çıkarttım. Şöyle elimle ilmekleri açtırıyorum ve ikinci sıramı da bu şekilde tamamlamış oldum. Şimdi sıradaki rengimiz ne? Turuncuya geçiyorum. Yani daha doğrusu kiremit rengine geçiyorum. Tekrar nereden başlıyoruz? Bakın ipin şu görmüş olduğunuz bu kısımdan başlıyoruz. Şu ilk ilmeği aldığımda bakın şu ip var ya, bu ipi şimdi araya geçiriyorum. Yukarı doğru bu ipi sıkıştırmış oluyorum. Geçirdim. 3 tane zincirim oldu. Geldim yanına. Başlıyorum trabzana. Bakın ilkini çektikten sonra bu ipi kıvırıyorum, döndürüyorum. Bu ilmeğin arasından buraya sabitliyorum. Bitti. Üçüncü trabzanımı da yaptım. Araya yine köşede olduğumuz için 3 tane zincirimizi çektik. Kağıt ip kontrol ister. Diğer ipler gibi kaygan olmadığı için, o yüzden zincirlerinizi, ilmekleriniz, trabzan ne örüyorsanız hep ipinizin gergin ve kontrollü örmeniz gerekiyor. Evet, bu köşeyi yaptık. Şimdi sırada batacağımız yer neresi? İpimi doladım. Bakın buradaki 2 tane bakın trabzan sırası var. Bunun tam arasındaki boşluğa geliyorum. Bir, 2 ve 3. Geliyorum köşeye. 1, 2, 3. Araya 3 zincir. Köşelerde hep 3 tane zincir var. Unutmuyoruz. Aynı köşeye bakın, görüyorsunuz iplerim o kadar zor ki, hani hep sizin ipleriniz çok kolay örülüyor diyorsunuz ya, inanın hiç öyle değil. Sadece artık alıştığımız için tığ kullanımımızdan kaynaklı size öyle görünüyor. Şu an ciddi bir güç harcıyorum yani şu ipi kontrol etmek için. Bakın yine 2 tane şu trabzan aralığına girdim, yaptım. Geldim köşeye. Evet. Şimdi bakın aynı şekilde araya 3 zincir yapacağım. Sonra tekrar 3 tane ikili trabzan, 3 tane ikili trabzan, 3 tane ikili trabzan, araya 3 zincir, 3 tane ikili trabzan. Geleceğim bu araya da 3 tane ikili trabzanımı yapacağım ve sonrasında yine birleştirip devam edeceğiz. Şimdi oraya kadar örüp geliyorum. Evet, geldim. Bakın dediklerimi yaptım. En son araya 3 tane ikili trabzanımı yaptım. Birleştirme kısmındayım. Yine zinciri atlıyorum. İkinci gerçek trabzanımızın tepesine ilmek kaydırdım. Üçüncüye ilmek kaydırdım. Geldim ilk zincire. Bakın yine ilmek kaydırdım ve ipimi burada kestim. Elimle tekrar bakın her sıra sonunda şöyle bir el ütüsüyle düzeltiyorum. Evet, görüyorsunuz bu rengimiz de bitti. Şimdi sırada ne var? Artık 4. sıraya geçiyoruz. Açık saman rengimle devam edeceğim. Yine buradan başlıyorum. İpimi çektim alttan. Çevirdim. Zincirin içine. Bir daha çevirdim. Yine zincirin içine. 3 tane zincirim oldu.
Başlıyorum. Bu sefer ip uzun da aşağıya indirip üstüne ördüm bakın. 3 taneyi yaptım. Bakın elimde şu anda daha yumuşak bir ip var. Hemen böyle geçer geçmez yeni ipe o farkı anlıyorsunuz. Gerçekten piyasadaki ipler çok farklı ve her aldığınız ip aynı yerden alsanız bile farklı çıkabiliyor. O yüzden en çok zorlandığımız şey güzel kağıt ip bulmak. Bu konuda hep soruyorsunuz sizin ipinizin işte markası ne vesaire. Bunlar markası olmayan çile halinde satılan ipler. Bakın devam ediyorum. Artık her gördüğüm trabzanların arasındaki boşluğa bu şekilde giriyorum. Ve böylelikle her sırada sayısı giderek artıyor. Bakın birinci sırada bir taneydi. İkinci sırada 2 taneydi. Üçüncü sırada 3 tane oldu. Şimdi burada da 4 tane olmuş olacak. Evet. Geldim köşeye. 1 2 ve 3. Araya 3 tane zincir. Devam ediyorum. 1 2 ve 3. Evet. Aynı işlemi devam ediyoruz. İşte tekrardan sıra başına kadar gelelim. Yeni rengimize geçelim. Evet, geldim sıra sonuna. Örgümü yine esnetiyorum. Bakın gördüğünüz gibi mesela ortada bir bombe var mesela. Bu sizi hiç rahatsız etmesin. Tekrar söylüyorum. Ütüyü bastığınızda bunların hepsi ortadan kalkacak. İçiniz rahat olsun. Geldim yine birleşme yerine. İkinciden, ikinci trabzanın tepesinden 1, bakın 2 ve son olarak zincire. Evet. Bakın hiç düzeltmekle uğraşmıyorum. Çünkü biraz sonra ütüyü bastığımda ne kadar mükemmel olduğunu göreceksiniz. Geliyorum şimdi yeni rengime. Hangisi? Biraz önce dediğim kızıl hasır rengime. Evet, bakın şimdi de elimde daha hem ince hem yumuşak bir ip var. Burada şunu da göstereyim. Dilerseniz şu üçüncünün üzerine, hani zincirin üstüne ilmek kaydırma yapmayabilirsiniz. O zaman ne yapacaksınız? Onu da göstereyim. İsteyen öyle, isteyen böyle yapsın. Bakın bu ikinci ilmek kaydırmayı yaptıktan sonra bu zincirden girip bu ipi arkaya çekiyorsunuz. Dilerseniz bu şekilde de yapabilirsiniz. Şimdi başlıyorum. Yine kızıl ipimle aldım onu, döndürdüm zincirin içine. Döndürdüm zincirin içine. 3 tane oldu. Artık normal yanından devam ediyorum. Üç tane oldu. Yine 1 2 3 tane zincir. Geldim, devam ediyorum. 1 2 ve 3. Şimdi artık şu fazlalıkları bir keselim. Renkler gerçekten nasıl güzel. Çok seviyorum bu renklerin birleştiği çantaları. Böyle sonbahar yaprak renkleri. Evet, devam ediyorum. Bakın bu sırada da
Görüyorsunuz, ne demiştik? 1 tane, 2 tane, 3 tane, 4 tane, bu sırada da 5 tane olacak. Evet, arada tel çekiyor. Geldim yine köşeye. 1 2 3 3 tane zincirimi çektim. Geldim tekrar. 1 2 3. Ben 7 tane motifimi dün bir akşamda yaptım. Gerçekten çok hızlı bir şekilde ilerliyor bu motifler. Hem örmesi zevkli. Evet, yine aynı şekilde devam ediyorum. Bakın, hiçbir şey değişmedi. Aynı şekilde yoluma devam ediyorum. Tekrar sıra sonuna gelelim ve artık son rengimize geçeceğiz. Geldim yine sona. Bakın, ikinci trabzanın üstüne ilmek kaydırdım. Üçüncüye ilmek kaydırdım. İpimi burada kopardım. Bir önceki yöntemi tekrarlayalım. Bir de bu akılda kalsın. Zincirden giriyorum ve ipimi arkaya çekiyorum. Bakın, bu şekilde son derece düzgün bir şekilde bitirebiliyoruz. Tekrar şöyle bir elimle esnetiyorum. El ütüsü mahiyetinde. Dediğim gibi bakın, ortayı görüyorsunuz değil mi? Bombeleşti vesaire. Hiç dediğim gibi dert etmiyoruz bunu. Geldik yeşile. Son rengimizdeyiz. Artık yeşil renkteyiz. Örneğimiz bitiyor. Geldim köşeye. Aldım yeşil ipimi. Sıkıştırdım. Aldım, çektim yukarı. Zincirin içine. İkinci zincirimi çektim. Bir daha döndürdüm. Üçüncüyü. Devam ediyorum. Üstünü örerek. 2 ve 3. 3 taneyi yaptım. Tekrar aynı. Artık anlaşıldı. Göstermeme gerek yok diye düşünüyorum bu noktada. Şimdi burayı da aynı yöntemle dolaşacağız. Dediğim gibi ütüleyeceğim. Şimdi hemen sıra sonuna kadar geliyorum. Sıra sonunda nasıl bitireceğiz? Hemen onu göstereceğim. Bu sefer böyle bitirmeyeceğiz yalnız. Çünkü final sırasındayız. Final sırasının bitirişi farklı. Onu göstereceğim. Ondan sonra artık dediğim gibi ütüsünü yapayım. Dikmeye başlayalım. Evet, geldik sıra sonuna. Artık bakın, burada ilmek kaydırmayla gitmiyorum. Burada ipimi koparıyorum. Yine bu görmüş olduğunuz ikinci, bakın, trabzanın tepesinden giriyorum. Bu ipimi bu şekilde çektim. Şimdi burada doğal bir görüntü akışı elde etmemiz lazım. İğnemi alıyorum. Bakın şöyle, ipin çıktığı yer burası, görüyorsunuz. Buradan şu şekilde indiriyorum aşağıya. Bakın, görüyorsunuz. Normal akış devam etmiş oldu. Zincirimin tepesi olmuş oldu burası. Şimdi buradan şöyle ilmeklerin arasına
Bu ipi indiriyorum. Sonra tekrardan yukarıya çekiyorum. Bakın böyle biraz dolaştırıyorum bu ipi. Örerken sıkıntı olmasın diye. Sonra tekrardan bir diğer yandan diğer yana indirdim ve bunun da şu alt tabanından geçiriyorum. Aslında kağıt ip, yani bu şekilde göstermemin sebebi, siz başka iplerle de örerseniz, daha kaygan iplerle biraz daha uzun dolaştırmak gerekiyor biliyorsunuz. Birleştirmelerde ip gizlemenin en kolay olduğu ip çeşidi kağıt iptir. Şimdi bakın, görüyorsunuz. Bakın benim ördüğümü de bakın, şapka gibi ortası şey oldu, kavislendi, kasmalar var vesaire. Şimdi göreceksiniz. Ütüyü basarken ne yapıyorum? Çevirdim ütüyü. Buradan koydum mu? Köşeye doğru. Şuradan köşeye doğru. Köşeleri açtırarak. Buradan köşeye doğru ve buradan köşeye doğru. Bakın şimdi ütüleyip geleyim. Örneğimiz ne kadar düzgün bir hale gelecek. Evet, geldim bakın. Görüyorsunuz. Ne kadar düzgün, pürüzsüz bir hale gelmiş oldu. Kağıt ipin en sevdiği şey ütüdür. Örgüm güzel olmuyor diye hiç düşünmeyin. Ütüyü bastığınızda çok pürüzsüz ve bakın böyle düzgün, kalıp gibi bir hale gelecektir. Evet, şimdi motiflerimizi yaptık. Artık birleştirme kısmına geçiyoruz birlikte. Şimdi 8 tane motif hazırladık. Bu 8 tane motifin 4 tanesi bir yüzünde, 4 tanesi diğer yüzünde olacak şekilde koyacağız bunları. Burada dizaynı tamamen size kalmış. İstediğiniz gibi yerleştirebilirsiniz. Mesela diyelim ki şöyle koyduk. Şimdi burada artık birleştirmeyi açık saman rengimle yapacağım. Şimdi ilmek kaydırmayla birleştireceğim bu sefer. Bir ortada da çünkü bir hat oluşsun istiyorum bu ipten. Şimdi şuradaki 3 tane zincirimiz vardı. Bunun bir ortasındakinden giriyoruz. İkincisinden. Bunun da ikincisinden giriyoruz. Ve ipimi alttan çekiyorum. Bu ikisinden de geçiyorum bakın bu şekilde. Şimdi herhangi bir işlem yapmıyorum. Hemen yanındaki, yani buradaki ilk zincirlere bakın, hem buna girdim hem de buna girdim. Giriyorum. İpimi buradan da çektim. Buradan da çektim. Şimdi bu 2 tane ilmek var ya, bunun birini diğerinin içinden geçiriyorum. Şimdi geldik bu trabzanlara. Battım birincisine. Bakın buradan da battım. Dikkat ettiyseniz birer lob batıyorum. Bakın bu çok önemli. Sadece birer lobundan giriyorum. Geldim. Bir ondan geçirip ilmek kaydırıyoruz. Bu şekilde burada dikkat edin, kasma yapmasın. İlmek kaydırmalarınızı çok sıkı yapmamaya çalışın. Normal ilmeklerinizin genişliğinde olsun onlar da. İpimizi her zaman altta. Bir buradan bir buradan. Evet, şimdi bu şekilde sıranın sonuna kadar gelelim. Oradan sonra devam edeceğiz. Evet, şimdi trabzanları bitirdim. Birinci zincire geldim. Birinci zincirlere battım. İkinci zincire geldim. Yine ikinci zincirlere de battım. Ve sonrasında bir zincir çekiyorum ve yeni motiflere geçiyorum. Yine burada ortadaki ikinci zincir. Aldım diğerini. İpim altta bakın yine. Burada da ikinci zincir. Geçtim bu tarafa. Şimdi ilk zincirlere batıyorum. Geldim trabzanların tepesine.
Siz eğer bu yöntemde zorlanıyorsanız dikerek de birleştirebilirsiniz. Ama sık iğne tavsiye etmem. Çünkü sık iğne ile birleştirdiğiniz takdirde burada tepeler oluşur. Evet. Bakın bu şekilde yolumuza devam ediyoruz. Şöyle elimle esnetiyorum. Bakın kasma vesaire yaşanmaması için. Şimdi bunun sıra sonuna kadar geleyim. Bunu bitirelim. Bu şekilde nasıl gideceğiz? Hemen onu da göstereceğim. Ondan sonra artık etrafını dolaşmaya başlayacağız. Evet, bakın ikinci zincire de ilmek kaydırdım ve artık burada ipimi bitiriyorum. Hemen makasımı alayım. Evet, kestim. Bu şekilde bırakıyorum bunu. Daha sonra dönüşte artık üstünü örerken bu iplerimizi gizleyeceğiz. Hiç temizlemeye çalışmayın. Şimdi geliyorum diğer tarafa. Tekrardan bir başlangıcını göstereyim. Bakın tekrar gösteriyorum. İkinci zincirden girdim. Tek lobundan. Buradaki ikinci zincirden girdim. Aldım ikisinden de. Şimdi sıradaki birinci zincirlerden girdim. Bakın ipim altta, hiç düğüm falan yapmıyorum. Tekrar ilmek çıkartıyorum. Şimdi artık bakın içinden geçiriyorum ve ilk ilmek kaydırmam bu şekilde oluşmuş oldu. Hemen devam ediyorum. Burada ipimizin alttan gelmesi lazım. O yüzden ipi bu tarafta bırakmışım. Bakın sıkıntı olacak benim için. Tekrardan başlayayım. Aradan geçmemesi lazım ipimizin. Ona dikkat edin. Yoksa ipi koparmak zorunda kalırsınız. Tekrardan başlatıyorum. Evet. Böylelikle yani dikkat ettiyseniz her yaptığım böyle hataları falan kesmiyorum ki. Ola ki sizin de başınıza gelebilir böyle bir şey. Böylelikle nelere dikkat etmemiz gerektiğini de göstermiş oluyorum. Bakın devam ediyorum. İlmeklerimizi karşılıklı birer lobundan alıyoruz. Birer lobdan aldığımız için bakın ilmeklerin tepesinin bir tanesi burada kalıyor. Bir tanesi de burada kalıyor. Ortadakilere yaptığımız için ortada yükseklik oluşmuyor. Eğer ikisini birden alarak yaparsanız yine aynı sık iğnede dediğim gibi ortada bir tümsek oluşur. Bu şekilde daha doğal bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi bu şekilde yine köşeye geleyim, devam edelim. Evet, geldim şimdi bakın tam köşeye. Birinci zincirlere girdim. Burada bir ilmek kaydırdım. Şimdi ikinci zincirlere daha önce batmıştık hatırlarsanız. Tekrardan giriyorum. İkinci zincirlere de. Bir tane buradan, bir tane buradan. Evet. Şimdi bakın bir zincir çekiyorum. Üstünden geçmiş oldum böylece kasma yapmadan. Sonra buradaki ikinci zincirle buradaki ikinci zincire tekrardan giriyorum. Ve buradaki birinci zincir, buradaki birinci zincir devam ediyorum. Böylece köşe kısmını hiç kasma olmadan halletmiş olduk. Artık buradan sonra yoluma devam edeceğim. Şöyle düzeltelim. Motiflerin ben ütüsünü yaptım. Ancak siz dilerseniz ilmek kaydırmadan sonra da ütüleyebilirsiniz. Üstünden geçmiş olduk. Düzgün bir şekilde kasma yaşamadan hallettik bu şekilde. Şimdi sıra sonuna geliyorum. Buradan sonra artık etrafını dönmeye başlayacağız. İpinizi kopartmayın sakın burada. Buradan örmeye başlıyoruz. Evet, geldim sıranın sonuna kadar. Şimdi burada bu şekilde bir tane zincir çekiyorum ve hemen yanından başlıyorum. Bakın buradaki
zincir boşluğuna 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonrasında her trabzanın tepesine bir sık iğne yaparak yoluma devam ediyorum. Böylelikle birleştirme aşamasında daha kolay yol almış olacağız. Direkt sık iğneleri birleştirebileceğiz bu sayede. Burada bir ip varmış. Onu da içinden götürelim ve gizleyelim. Devam ediyorum. Sıra sonuna kadar şimdi köşeyi göstereceğim. Köşeye geldiğimizde şimdi buraya 1 2 dönüyorum. 3 4 ve 5 tane bu şekilde sık iğnemi yapıyorum. Şimdi aynen devam edeceğim. Şu noktaya kadar bir geleyim. Bu noktadan sonra burayı tekrardan göstereyim. Köşelere 5 tane olacak şekilde pır etraf dönüyoruz. Örgümüzü tamamlıyoruz. Evet, geldim. Bakın buraya. Şimdi buraya 2 tane. Sonrasında şu ilk ilmek kaydırmaya başladığımız noktaya geliyorum. Buraya bir tane. Yine yanındaki zincir boşluğuna 2 tane. Artık geri kalan aynen devam. Her trabzanın tepesine bakın bu şekilde bir tane sık iğne yapıyorum. Köşelere de 5 tane yapıyorum ve kare parçamı tamamlayıp geliyorum. Evet, şimdi geldik bakın sıranın sonuna. Şimdi burada tercih size kalmış. Eğer parçayı biraz daha büyütmek isterseniz o zaman sıra daha sık iğne ekleyebilirsiniz. Ben şöyle bir sıra daha dolaşmak istiyorum buna. En azından hem kare formunu daha güzel hale getirmek için. Bakın en son 2 tane sık iğnemi yaptım buradaki boşluğa. Buradaki ilk gerçek sık iğnemin tepesinden geliyorum. Şimdi ilmeğimizi biraz büyütmemiz gerekiyor. Şöyle çektim bunu arkaya. Sonrasında tutuyorum bu ilmeği. İpin uzantısından bakın giriyorum. Bunu da geçirdim. Sıkıştırdım. Şimdi bir üst sıraya bu şekilde çıkıyorum. Yanındaki ilmekten devam ediyorum. Her ilmeğin tepesine bir ilmek. Şimdi köşeye kadar gelelim. Sadece köşede bir değişikliğimiz var. Onun dışında hepsi aynen bu şekilde devam ediyor. Her bir ilmeğin üstüne bir ilmek yaparak gidiyoruz. Geldim köşeye. 5 tane vardı köşede biliyorsunuz. 2 tanesini yaptım. Şimdi üçüncünün üzerine 1 2 ve 3 tane batıyorum. Böylelikle bir köşe hattı oluşturmuş oluyorum. Şimdi önümdekilere normal devam ediyorum. Bakın örneğimizi bu şekilde köşelendirmiş olduk. Görüyorsunuz. Şimdi aynı işlemi dümdüz devam edeceğim ve köşelerde her bir köşede bu 5 taneydi biliyorsunuz. Ortadaki ilmeklere hatta şöyle işaretleyip göstereyim sizlere. Bakın 1 2 3. ilmek devam ediyorum. 1 2 3. ilmek ve aynı şekilde buraya da 1 2 3.
ilmek. Bakın bu işaretleyiciyi taktığım köşe noktalarına şimdi ne yapıyoruz? 3 kere batıyoruz. Onun dışındakilere normal her sık iğnenin üzerine bir tane örerekten devam ediyoruz. Bu sırayı da tamamlıyorum. Ondan sonra artık diğer parçaları nasıl yapacağız? Hemen onlara geçeceğim. Evet, geldim sıranın sonuna. Bakın artık ipimi kopardım. Şimdi burada ipimi gizleyeceğim. Şöyle ipin çıktığı noktadan tekrardan giriyorum. Arkaya çektim ipimi. Bakın bu şekilde gizlemiş oldum. Şimdi bu ipi isterseniz ilmek kaydırmalarınızın arasından gizleyebilirsiniz. Dilerseniz zaten diğer parçaları birleştirirken arada da götürüp gizleyebilirsiniz. Bu tamamen size kalmış bir durum. Ben şöyle gizleyeyim. İlmeklerimin içinden ilerliyorum. Evet. Fazlalıklarını artık kesebiliriz. Evet, bu şekilde. Şimdi şöyle güzelce ütülediğimizde normal istediğimiz forma gelecek. Bu sizi canınızı sıkmasın bu hali. Ütüsünü yaptığımızda düzgün bir şekle gelmiş olacak. Yine kare motif öreceğimiz için şimdi burada aynı ilmek sayısının olmasını istiyorum. O yüzden başlıyorum. Buradaki köşedeki ilmeğimden itibaren saymaya. Bakın şu 3 tane yapmıştık ya burada. Bunun ortasındakini de sayıyorum. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 49 tane. Evet, 49 tane ilmekle başlayacağız şimdi birlikte. Şimdi öncelikle ne yapıyoruz? Önce bir 49 tane zincirimizi çekelim. 2, 3. Çok büyük olmasın. Çok da böyle küçük olmasın. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hemen 49 tane çekip geliyorum. Evet, 49 tane çektim. Şimdi 2 tane de yükseklik için çekiyorum. Ve burada artık normalde biliyorsunuz arkadan örerek yaparım ama hiç gerek yok. Çünkü zaten birleştirirken onlar gidecek. O yüzden hiç uğraşmamak adına 1, 2, 3. Üçüncü zincirin içine geliyorum. Bakın uzatıyorum. Ve bir çakma trabzan yapıyorum. İpimi doluyorum. Hemen yanındakine geliyorum. Uzattım. Biraz bir tane çakma trabzan. Geldim hemen yanındaki çakma trabzan. Şimdi bu şekilde tüm ilmeklerimizin içine birer tane çakma trabzan yapacağız. İpim biraz kalın. Tığ numaramı değiştirmediğim için birazcık zorluyor. Bakın bu şekilde. Tam 49 tane çakma trabzanımız olacak. Ama şu ilk zinciri saymıyoruz hiçbir zaman. Bunu saymıyoruz. Onun dışında 49 tane olacak. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet. Dilerseniz şimdi sıra sonuna kadar örüp geleyim. Evet, geldim şimdi son
Evet. Şimdi buraya da yaptım. Şöyle altında güzelce sıkıştıralım. Esnettim. Şimdi bir kontrol ediyorum. Mutlaka. Şöyle bir getiriyorum. Bakalım bunu ilmekleri bunu karşılayacak mı? Tamam, karşılıyor. Sıkıntı yok. Herhangi bir şekilde küçük olma durumu yok. Evet. Şimdi 2 tane zincirimi alıyorum ve dönüyorum. Şimdi buradaki tepe noktasına giriyorum ve çakma trabzan. Bakın görüyorsunuz. Tepelere batarak yoluma devam ediyorum. Burada artık yapmamız gereken şu. Tabandaki, başlangıçtaki santim ölçünüz neyse, sizin 4 tane motifinizi ördükten sonraki işte ölçünüz neyse, o ölçüde bir kare yapmamız gerekiyor. Bakın bu şekilde devam ediyorum. Aynı şekilde sıranın sonuna geleceğim. 2 zincir çekeceğim. Sadece burada şuna dikkat ediyoruz. Şu zincir vardı ya, zincire batmıyoruz. Bakın en son noktamız buradaki gerçekten trabzanın tepesi olan yer. Buraya batıyoruz. Zincire batmak yok. Tekrardan 3 zincir çekiyoruz ve dönüyoruz. Dilerseniz o kısmı yine bir göstereyim. Sıra sonuna geleyim. Ondan sonra artık kalanını istediğimiz büyüklüğe gelene kadar kaç tane? Bu parçadan 3 tane örüyoruz. 3 tane bu parçadan örüyoruz. Hemen halledip geliyorum. Evet, bakın geldim sonuncu dediğim yere. Şu öndeki şu hattı, çizgiyi takip edin. Bakın şöyle arkada görüyorsunuz. Evet, en son buraya da battım. Şimdi örgümü şöyle esneteyim. Evet, görüyorsunuz. 1 2 tane yine zincirimi çektim ve döndüm. Tekrardan bakın ilk noktadan başlayarak yine çakma trabzanlarıma devam ediyorum. Bakın hafif uzatıyorum mutlaka. Evet. Şimdi bu şekilde git gel git gel şekilde kare olana kadar devam edeceğiz. Burada şuna dikkat edin. Şu alt kısmı çok baz almayın. Bakın alt kısım görüyorsunuz. Daha geniş oluyor. Yukarıya çıktıkça birazcık daha örgünüz düzgünleşir. O yüzden alt zincirlerinizi çok gevşek almayın dedim. Asıl ölçünüzü her zaman çantalarda tek sırada almayın. Çünkü bu yanıltıcı olur. Her zaman ölçünüzü bir üst sırayı ördükten sonra alın. Yani şu anda artık ikinci sıra için alabiliriz. Bakın şöyle tuttuğumuzda evet. Kaç santim? 29 santim olmuş. İlmek sayısına göre taktığımızda evet şu şekilde ölçtüğümüzde tam denk geldi. Evet. Bu şekilde kare parçalarımızı hazırlayıp hemen geliyoruz. Evet, şimdi tüm parçalarım hazır. Bakın görüyorsunuz. Bundan 2 tane yapmıştık. Şöyle bu parçalardan da toplamda 3 tane yapmıştık. Şimdi şöyle bir tanesinin hemen size ölçülerini vermek istiyorum. Eni 29 santim. Boyu ise bakın şöyle 28 santim olmuş. Hemen hemen yani şöyle tuttuğumuz zaman şu şekilde hemen hemen dengeleniyor uca eklediğimiz zaman. En son tekrardan bir ütülerini yapıp iyice çantamızın böyle bir kalıplaşmasını sağlayacağız. Öncelikle tabanla başlayacağız. Şimdi şu parçayı taban olarak başlayalım. Bu tabanın şimdi üzerine burada yüzünü tersini kendiniz seçin. Öncelikle neyle başlayalım? Şununla başlayalım. Şu şekilde şu parçayla başlayalım. İpimiz burada.
Şöyle bakın. Şu yan tarafından devam edeceğim eklemeye. O yüzden işaretleyicilerimi alıyorum hemen. Burada bolca işaretleme yapacağım. Kayma yapmasın, rahatlıkla, kolaylıkla birleştirebilelim diye. Şöyle bakın, ilk köşe noktalarını birleştirdim. Sonrasında şu şekilde koyuyorum. Şöyle karşısına bakın, neresi denk gelirse oradan tutturuyorum. Bu şekilde yerlerimi işaretledim. Şimdi artık hemen sık iğne ile birleştirmeye başlıyoruz. Burada birleştirirken şunu söyleyeceğim. Bakın, taban parçamız, inelim artık biraz. Şu taban parçamız bizim önümüzde olacak. Bu şekilde birleştireceğiz. Çünkü burada sık iğnelerimizin öndeki duruşunun yönü bizim için önemli. Böyle daha güzel görüntü oluyor. O yüzden bu şekilde yapmayı tercih ettim. Şimdi ilk işaretleyicimi taktığım nokta, bakın şu sık iğnemiz, bakın en son yapılan trabzanın tepesine şimdi giriyorum. Burada da köşelerde 3 tane yapmıştık, hatırlarsanız tam köşe noktaya 3 kere batmıştık. Onun ortasındakine giriyorum ve bu şekilde sık iğnemi yaparak başlıyorum. Hemen şuradan girdim bir tane. Bakın, ikincisine girdim bir tane. Yandaki trabzanların gövdelerinden girerek gidiyorum. Hemen alttakine geçtim. Burada da yanındakine geçtim. Orada sık iğneleri takip edeceğiz. Burada karşısına neresi gelirse hemen oraya batabilirsiniz. Bakın, görüyorsunuz buradaki sık iğnenin karşısı şuraya denk geliyor. Sık iğnenin hizasını takip edin. Bakın, buradaki sık iğnem buraya denk geliyor. Buradaki sık iğnem buraya denk geliyor. Buradaki buraya denk geliyor. Karşısında hep bir sık iğne olacak birleştirdiğimiz noktada, şimdi bu tabanda. O yüzden hizasına bakıyorum. Şuradaki sık iğnenin hizası neredeyse önümdeki tabanında o noktasından giriyorum. Ben öncesinde çok fazla olmamak şartıyla hafiften bir ütü gezdirdim. Bilginiz olsun. Evet, bakın. Şöyle şu şekilde olmasını istiyoruz görüntünün. O yüzden çok fazla gevşek yapmayın ki kötü bir görüntü oluşmasın. Evet, sıradaki çıkartıyorum artık işaretleyicimi. Bakın, tekrar söylüyorum. Şu sık iğnenin hizasında neresi denk gelirse. Şimdi burası anlaşıldı diye düşünüyorum. Bu köşeye kadar bir geleyim. Sonrasında diğer parçayla devam edelim. Evet, geldim şimdi köşeye. Bu parçamız bu şekilde eklenmiş oldu, görüyorsunuz. Şimdi artık hangi parçadayız? Bu görmüş olduğunuz parçadayız. Şimdi eklemelerimiz, tekrar söylüyorum, kolay olması açısından, sizin yan taraflarda böyle daha rahat edebilmeniz açısından dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Mesela şu parçanın örnek kısmını
Diklemesine dursun istiyorsanız böyle bırakabilirsiniz. Ya da yatayda dursun istiyorsanız böyle bırakabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Yani ben şu yatay formu kullanacağım. Çünkü ağız kısmına şöyle normal düzgün bir yer gelmesini istiyorum. O yüzden bu şekilde kullanacağım. Ama siz dediğim gibi istediğiniz şekilde birleştirmelerinizi yapabilirsiniz. Şuradan bakın devam ediyorum. Yine şunu unutmayalım lütfen. Taban. Bizim kriterimiz taban. O yüzden yine şöyle alıyorum. Bu kenarı birleştirmeye başlayacağım ya. Yine taban benim önümde olacak. Diğer parçamız arkada olacak. Şimdi tekrar şurada görmüş olduğunuz en son battığım yere bakın görüyorsunuz. Tekrardan batıyorum. Geliyorum. Buradaki yapmış olduğumuz ilk çakma trabzanın tepesine birleştirdim. Şimdi buradaki şuraya batalım daha rahat olsun. İlk trabzanın tepesi, burada da ilk trabzanın tepesi. Şöyle güzelce sıkı denk gelmesi için. Evet. Şimdi buradaki ikinci, buradaki ikinci. Artık burası ağız ağza geldiği için daha kolay. Çünkü buradan bir ilmek, karşıdan bir ilmek. İlmek sayımız eşit olduğu için de sorunsuz bir şekilde birleştiriyoruz. Bakın uçlarda kalan ipleri buralarda ben aradan gizleyerek üzerine örerek gidiyorum. Bir oradan bir oradan. Bakın burada dikkat ettiyseniz işaretleyici koymaya gerek duymadım. İlmek sayımız zaten eşit olduğu için baştan başladım. Şimdi sonuna kadar gideceğim. Şimdi burada size şunu da göstermek istiyorum. Bakın ipim bitti. Bu şekilde yaptım. Şu iki tanesine giriyorum. İkiliyken yeni ipimi takıyorum. Şimdi onu asılacağım biraz sonra. Sıradakinden örmeye bir devam ediyorum. Gerçekten altında bir sürü ip oldu. Aynı yere denk geldiği için. Şimdi bakalım hangisi o ipimizmiş. İlmeğimizi çekelim. Evet. Bakın çektik. Düzeldi. Şimdi sıradakinden devam ediyorum. Oraya geldiğimizde aslında köşedekileri bir kessek olurdu. Evet. Bu şekilde gördüğünüz üzere ipimizi hem yürüttük hem aradan gizlemiş olduk. Artık bunları kesebiliriz. Dilerseniz şimdi sıra sonuna kadar gelelim. Yine şu motifli parçamıza geçelim. Evet, şimdi tekrardan geldim sıradaki kısma. Bu sefer yine örneği alıyorum. Bakın şu taraf eklendi. Şöyle göstereyim. Burayı ekledik. Şimdi geldik buraya. Buradan başlayacağım tekrardan. Yine şu ilk bakın en son battığım yer var biliyorsunuz. Buradaki şu görmüş olduğunuz üçüncü, bakın şurada o 3 tane yapmıştık ya, onun tam ortasındaki, yani ikinci sık iğne ile birleştiriyorum ve tekrardan bunu işaretleyicimle işaretliyorum. Buradaki köşeyi buradaki orta noktayla şöyle yine aralardan 2 tane de şöyle takıyorum. Neresi denk gelirse aynı şekilde batarak yoluma devam edeceğim. Yine aynı şekilde arkadaki sık iğnenin hizasını takip ederek ilerleyeceğim. Bakın mesela şimdi şurada sıradaki sık iğnemiz burada. O zaman ne yapacağız? Hemen onun hizasından, yani buradaki trabzanımızın, bakın görüyorsunuz,
Şu trabzanın göbeğinden girdim. Buradaki sık iğneden geçtim. Ve sık iğnemi yaptım. Şimdi sıradakinin hizası burada. Bu şekilde yine her bir sık iğnenin karşısına neresi denk geliyorsa o şekilde devam ediyorum. Anlaşıldı diye düşünüyorum artık. Şimdi 3 tarafı zaten görsem, burası bir önceki yerin, yani şu parçanın aynısı olduğu için buraya da artık şu son görmüş olduğunuz son parçamızı birleştireceğiz ve yanları birleştirmeye başlayacağız. Şimdi ben komple taban birleştirmesini bitireyim. Sonra yan tarafı nasıl birleştiriyoruz hemen onu göstereceğim. Evet, şimdi şöyle açık halde bir bakalım. Bakın, burası çantamızın içi. Görüyorsunuz. Eklediğimizde böyle bir artı işareti olmuş oldu. Şöyle bir de tersini çevirelim. Evet. Burası da çantamızın dışı. Yani dışından görünecek olan kısmı. Bakın, tabanı bu şekilde birleştirdim. Artık yapacak olduğum tek şey yanları birleştirmek. Yanları birleştirirken yine sık iğne ile birleştireceğim ama şunu belirtmek istiyorum. Buradan devam etmiyoruz yukarıya doğru. Çünkü neden? Buradan yukarı devam edersek bu örnek öne gelir. Ekleme kısmını ben yine şu parçayı önüme alarak yapmak istiyorum. O yüzden bu ipimi burada kesiyorum. Bunu bitireceğim burada. Daha sonra tekrardan yeni ip tutaraktan başlayacağım. Bakın, son derece düzgün oldu. Parçalarınızın kenarları bakın hafif şöyle marullanmış olabilir. İşte biraz şöyle, hepsini birleştirip ütülediğinizde hiç canınızı sıkmayın. Son derece düzgün olacaktır. Sadece dediğim gibi örneklerinizi örerken bu ördüğünüz numaranın yarım numara küçüğünü örmeye çalışın. Kareleriniz çok aşırı çünkü büyük olmasın. Dilerseniz hemen şimdi birleştirme kısmına geçelim. Ben şimdi çantanın 3 tarafını birleştireceğim. Bir tarafını da birlikte birleştireceğiz. Nasıl birleştirdiğimizi görmeniz açısından. Sadece birlikteyken şu ipimizi de gizleyelim artık. Şöyle şuradaki ilk sık iğnenin tepesinden giriyorum. Örnek devamlılığını sağlamak için buradaki ipin çıktığı sık iğneden geri çıkıyorum. Evet, bu şekilde turu tamamlamış olduk. Şimdi bunu normal şuradan sık iğnelerin arasından yürüterek gizleyeceğim ipimi. Biraz daha gidelim. Evet. İpimi bu şekilde bitirip kesiyorum. İp koparmaktan korkmayın. Kağıt iple özellikle çalışırken yeter ki çantamızın püf noktalarına dikkat edelim, düzgün olsun. İstediğimiz, mesela buradan alıp bu şekilde devam etseydim sık iğnemizin yönü değişeceği için farklı bir görüntü oluşacaktı. O yüzden bunlara dikkat edin. Önemli detaylar, küçük püf noktaları ama çantanın duruşunda çok büyük değişikliğe sebep oluyor. O yüzden bu detayları kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. Şimdi dediğim gibi 3 kenarını birleştiriyorum. Dördüncüsünü birlikte birleştiriyoruz. Siz de o gösterdiğim yöntemle tüm kenarları birleştireceksiniz. Evet, şimdi ben şu tarafını göstermek istiyorum. Bakın, iki tarafını şöyle birleştirdim. Bu taraf bitti. Şimdi bu tarafı birlikte birleştireceğiz. Neden? Hani normalde bir tarafını göstereceğim demiştim ama şöyle bir durum var. Ne dedim? Bu parça hep önümüzde olacak. Bu parça önümüzde olduğu zaman buradan başlayarak birleştirmemiz gerekiyor. Diğer tarafı birleştirirken ise şöyle yine bu parçanın önümüzde olabilmesi için bu sefer ağız kısmından başlayarak birleştirmemiz gerekiyor. O yüzden iki aşamayı da göstereyim. Sonuçta ilk kez öğrenenler olabilir, yeni başlayanlar olabilir. Kafa karışıklığı olmasın. Şimdi dipten başlarken nasıl yapacağız? İpimi alıyorum. Bakın, burada şöyle yapmam gerekiyor. Bu görmüş olduğunuz kısım var. Buradan direkt başlarsak burada bir boşluk oluşur.
O yüzden onun önüne geçmek için şöyle bakın, buradan şu en son bu köşede yapılan şu alt kısımdan şöyle giriyorum. Şöyle ipimi alttan çekiyorum. Biraz uzatalım. Ve sonrasında burada en son batılmış olan noktaya giriyorum. O da burası. Yine burada en son batılmış olan noktaya giriyorum. O da burası. Girdim. İlmek çıkarttım. Ve sıkıştırdım. Şu parçayı şimdi çekiyorum şöyle. Bu şekilde bir başlangıç yapmış oldum. Şimdi sıradan devam ediyorum. Bakın yanındakinden şöyle bir iki tane yapacağım. Yine aynı mantığı güdeceğiz burada. Sık iğne olan taraf, bakın bu taraf. Buradaki ilmeğin karşısına neresi gelirse oraya batacağız. Şöyle iki tane şöyle ördükten sonra bakın şu şekilde hemen yine işaretleyicilerimi takıyorum. Buradaki ilk ilmek, burada da tam şu köşedeki üçlünün ortasındaki ilmek. Girdim, bir burayı birleştirdim. Sonrasında şöyle güzelce tutuyorum. Bakın bu parçada hafif yan olduğu için, yan kısmı olduğu için birazcık hafif şey var, potluk var. Onu bu şekilde yedirerek burada götürüyoruz. Şimdi şöyle güzelce yerimi belirliyorum. Şöyle dengeledim. Ve hazırladım. Evet. İşte bu kadar. Bu şekilde yerimizi ayarladıktan sonra tekrardan başlıyorum. Şimdi karşısı, bakın bunun karşısı burası. İpimi de içinden gizleyerek gidiyorum. Şimdi burayı artık göstermeme gerek yok. Zaten nasıl yapıldığını biliyoruz. Şimdi şu sıra sonuna kadar gelelim. Burayı bitiriyoruz. İpimizi koparıyoruz. Diğer taraftan tekrar başlayış, nasıl başladığımızı ve nasıl bitirdiğimizi göstereceğim. Evet, geldik şimdi sona. İşaretleyicimi çıkartıyorum. En son bakın buradaki ilk ilmek, buradaki ortadaki ilmek ve bitiriyorum. Şöyle bir sabitleyeyim, şöyle sıkı bir zincirle. Evet. Bakın görüyorsunuz. O eşitsizliklerin tamamı bu şekilde yok oluyor. Hiç o yüzden canınızı sıkmayın. Şimdi geliyoruz diğer tarafa. Bakın. Bu tarafı yaparken yine bu parçayı önüme almam gerektiği için bu sefer ne yapıyoruz? Ağız kısmından başlıyoruz. Şimdi buradaki ilk görüyorsunuz. Trabzanımın tepesi. Buradaki ortadaki, yani tam köşedeki ilmek girdim. Bir tane şöyle zincirle sıkıştırıyorum. Sonrasında aynı yere tekrar giriyorum ve gerçek ilk sık iğnemi burada yapıyorum, buraya, bu noktaya. İplerim içinde. Sonrasında aynı trabzanın gövdesine giriyorum ve yanındaki sık iğnenin tepesine girip yine başlıyorum yapmaya. Hemen bir yanındaki. Şimdi bu şekilde bir bunu yaptım. Tekrar bakın. Ne yapıyorum? Yine aynı şekilde. Şöyle bir karşılıklı şurayı bir tutturayım. Şöyle tutuyorum. Dengeliyorum. Ve işaretleyicilerimi tekrardan geçiriyorum. Evet. Şimdi bu şekilde tekrardan taktım. Yerlerimi ayarladım. Ne yapıyorum?
Aynı mantık, aynı şekilde karşılıklı yoluma devam ediyorum. Şu ilmeğim bakın büyümüş. Bu ilmeğimi bir sıkıştırayım. Evet. Bu şekilde şimdi sıra sonuna kadar geleyim. Sıra sonunu nasıl bitiriyoruz onu göstereceğim. Evet, geldim şimdi sıra sonuna. En son batacağım nokta neresi? Buradaki bakın tabanı tığlarken yaptığımız noktayla burada da aynı şekilde tabanı tığlarken yaptığımız nokta. En son buraya geliyorum ve buraya da bir sık iğne yapıp daha sonrasında şimdi burada ipimi kesiyorum. İpimi daha sonra diğer şeye de başlarken yaptığımız gibi bakın bu köşeden giriyorum. Şöyle ilmekten. Sonra bu ipi buradan çekiyorum. Bu şekilde. Ve tekrardan hemen şu yanındakinden geçiriyorum. Gerçekten çanta büyük olunca. Evet. Şimdi şuradan bakın ipin çıktığı ilk çıktığı noktadan geri geliyorum ve örnek bütünlüğünü bu şekilde devam ettirmiş oluyorum. Bakın şu şekilde buraya girdim. Şimdi artık şuradaki daha dar olan ilmeklerin oraya geçiyorum. Ağız kısmında olan kalan iplerimizi gizlemeye gerek yok. Onların üzerinden tekrar örgü öreceğiz. Ama tabanda kalanları gizliyoruz. Evet. İşte bu kadar. Şimdi bu çantayı iki türlü kullanabiliyorsunuz. Hemen onu göstereceğim size. Şimdi şöyle göstermek istiyorum. Birinci şeklimiz bu. Örnekleri yanlara getiriyoruz ve düz kısımları bu şekilde ön ve arkaya koyuyoruz. Bakın ağız kısmını tabii dolaşacağız, daha böyle kalmayacak. Bu şekilde düşünmeyin. Bir diğer şeklimiz ise şu. Bakın diğer şeklimiz de bu. Yani örnek ortada, bu sefer de düz kısımlar yanda. Buradan başlıyoruz örgümüzü örmeye. Şu örgü kısmı bakın havada bırakmıyorum. Yatırıyorum. Yatırdıktan sonra şu şekilde şu en son yapılan şu sık iğneden giriyorum. Yine yatırdığımda denk gelen buradaki sık iğneden giriyorum. Ve bu şekilde başlıyorum. Görüyorsunuz. Bu benim birinci yapmış olduğum ilmeğim. Şimdi buradan sonra şuradan giriyorum. Çünkü burada büyük bir boşluk kalacak öyle olursa. O yüzden şu aradan giriyorum. İpimi içinden yürütüyorum. Ve buradan bir ilmek çıkartıyorum. Artık ne yapıyoruz? Yolumuza sıradaki ilmekten devam ediyoruz. Normal sık iğnelerimizin üzerinden her sık iğneye bir sık iğne olacak şekilde devam edeceğim. Zaten önemli olan şu ek kısımlarının olduğu yeri yapmak. Diğer taraflarda zaten hep normal ilmek olduğu için rahatlıkla örebiliyorsunuz. Şimdi bu şekilde sık iğnelerimi sıra sonuna kadar, yani şu motifin bittiği yere kadar yapıp geliyorum.
Evet, geldim şimdi. Diğer tarafta yaptığım gibi en son ilmeği yaptıktan sonra şu yatırdığım yerin gövdesinden bir giriyorum. Sonrasında buradaki ilmekten ve buradaki ilmekten giriyorum. Bunu bu şekilde yatırmış oldum bu sayede. Şimdi normal artık tepelerden devam ediyorum. Bakın. Her ilmeğe bir sık iğne olacak şekilde yoluma devam edeceğim. Şimdi hemen şuraya gelelim. Şu tarafı da bir hatırlatayım. Burada da yine bu şekilde yana yatırıyorsunuz. Bir tane şurayla şurayı tutturup bir tane de buradan göbekten girip bir sık iğne buraya yapıyorsunuz. Yani bir tane şöyle bir tane böyle denk gelmiş oluyor. Aynı şekilde bunu da bu tarafa yatırıyorsunuz. Yani örneklerin dışına, yani şu şekilde dışa doğru yatırıyorsunuz. Bu şekilde şimdi başladığım yere kadar sık iğnelerimi örüp geliyorum. Şimdi geldim yine eklem yerine. Burada 2 sıra gördüğünüz üzere sık iğne dolaşmıştım. Şimdi ipimi iz yapmadan yine bir üst sıraya çıkacağım. Onun için bakın buradaki ilk gerçek sık iğnenin tepesinden girdim. Ve ipimi arkaya çektim. Sonrasında ipin uzantısından tekrar giriyorum. İlmeğimi sıkıştırdım. Ve şimdi yukarıya çıkıyorum. Burada şöyle bir durum var. Artık sapları geçireceğimiz yeri yapacağız. Unutmayalım bunu. Bu sırada şimdi bir tane normal yine sıkıştırıp devam ettim. Siz nereye koymak istiyorsanız oraya yapabilirsiniz. Yani saplarınızın nerede durmasını istiyorsanız ben şöyle hafif tam böyle ek yerine değil de ek yerinin hafif önüne takacağım saplarımı. O yüzden de deliklerini açacağız bu sırada. Öncelikle normal şu motifli kısmı geçiyoruz. Burayla bir işim yok. Bu tarafta bir şey yapmayacağım. O yüzden şimdi şuraya geçelim. Bu kısma kadar öreyim geleyim. Evet, şimdi bakın şunun hizasına baktığımızda burası tam şu ek yerinin üstü. Bunu geçiyorum. 2 tane sık iğnemi örüyorum. Ve şimdi 2 tane çeksem yetersiz kalacak. Şöyle 3 tane zincir çekiyorum buraya. Bakayım. Evet, görüyorsunuz. 3 ilmek atladım. 3 tane zincir çektim. Şimdi normal yanındakinden devam ediyorum. Ben size nerelere yapacağımı şimdi göstereceğim. Aynı işlemi diğer kısımlarda da tekrarlayacaksınız. Evet, tığımı değiştirdim ama numarası aynı. 3,5 milimetre. Ucu soyulmuş, biraz takılma yaptı. Başka bir 3,5'a geçtim. Evet, bakın görüyorsunuz. Örme stilime de dikkat edin. Olabildiğince her zaman söylüyorum sık iğne örerken ama tekrar edin. Bakın hiçbir şekilde baş parmağımla değil, elimi kaldırarak, tığımı döndürerek yapıyorum bu işlemi. Şimdi geldik. Bakın buraya geldiğimizde ne yapacağız? Yine gösteriyorum. Görüyorsunuz bu üstündeki 2. Bu değil. Şuraya 2 tane örüyoruz. Bakın 2 taneyi örüyoruz. Tam bu araya takacağız. Şöyle işaretleyiciyle göstereyim. Tekrar göstereyim. Bakın bu 2 değil. Bu 2. Şu görmüş olduğunuz 2. Burası örülecek olan nokta. 1, 2, 3 aradaki boşluk. Yine bu da örülecek olan nokta. Görüyorsunuz arada 3 tane. Aynısını arka taraflar için de yapalım şimdi. Görüyorsunuz tam bu ek yerinin üstündeki 2 tane. Bu değil. Onun yanındaki bakın bir ikinciye, burası en son öreceğim yer. Araya 3 tane, 1, 2, 3 taneyi atlayacağım. Zincir çekeceğim orada.
Sonrasında tekrardan buraya geleceğim. Aynısını burada yapıyoruz. Bu tepesindeki 2 tane geri geliyorum. 1 2. Yine 1 2 3 atladım. İlmek tutturucuları taktığım yerler örecek olduğum yerler. Onları öreceğim. Aralarında boş bıraktığım yerleri ise burada gördüğünüz üzere zincirle geçeceğim. Sonrasında çantamızın bu kısmından saplarımızı ne yapacağız? Geçireceğiz. Evet, çantamı bakın istediğim artık boya getirdim. Şöyle bir bakalım ne yaptık? 2 sıra normal sık iğnemizi yaptık. Burada deliklerimizi açtık. Sonrasında 1 2 3 4 sırada yine üzerine sık iğne örmeye devam ettik. Şimdi artık bunu birleştirip ters sık iğne ile ağız kısmını kapatmaya geçeceğiz. Şöyle buradaki ilk sık iğneden giriyorum. İpimi şöyle arkaya çektim. Bakın bu şekilde ipimizi arkaya çekiyoruz. Sonrasında ipin uzantısından giriyorum. Tığıma geçirdim. Kontrollü bir şekilde sıkıştırıyorum. Kontrollü çekin, ipiniz kopmasın. Sonrasında çıkarttım yukarıya. Yine aynı şekilde şöyle sıkıştırıyorum bir tane. İpimi uzatıyorum. Bir tane atlıyorum. Bir tane öncesine bakın. Girdim. İpimi alttan çektim. Uzattım. Tığımın üstünde 2 tane var. İkisini bir bu şekilde topladım. Uzattım. Bir tane atladım. Geri. Bu sefer geri geri gidiyoruz bakın. Birer tane atlıyoruz. Tığımın üstünde 2 tane var. İkisini bir çektim. Uzattım. Burada bu ağız kapama yöntemi böyle bir çantalarınızın ağız kısımlarının çok daha güzel olmasını sağlar. Hem böyle bir diklik gösterir hem de şu şekilde şöyle morullanmaların olmasını engeller. İki tane, ikisini bir topluyorum. Eğer biraz uzatmazsanız kasma yapar örgünüz. Çünkü bir tane atladığımız için hafif uzatmamız gerekiyor. Şimdi bu şekilde çantanın ağız kısmını tamamen dolaşıp geliyorum. Evet, şimdi geldim. Bakın en son yapmam gereken yere de yapıyorum. Şuradan başlamıştık. Bir öncesinde bitti. Buradan artık ipimi kestim. Çıkarttım ilmeğimi. Şimdi şöyle ilk o çıktığım yerden, başlangıç noktasından ipimi arkadan öne doğru alıyorum. Böylelikle onu arkaya doğru yatırmış ve bir örnek devamlılığı sağlamış oluyorum. Şöyle güzelce bakın devam ediyor görüntü böylelikle. Şimdi burada artık yatayda sık iğnelerimin arasından yoluma devam ediyorum. Burada eğer çekmekte zorlanırsanız bir penseden yardım alabilirsiniz. Bu şekilde. Biraz daha yürütelim. Evet, güzelce esnettim. Şimdi bu aşamadayken artık ütü işlemini şöyle bir tekrardan gitmemiz lazım. Çünkü biliyorsunuz artık ağız kısmını ördük vesaire. Ve şöyle açıp şu ek yerlerimiz var ya, şu ek yerlerimizi
Güzelce bir ütülüyoruz. Şöylemesine. Şöyle güzelce basıyoruz. Şunlar bir açılsınlar güzelce. Kalıplaşsın örgümüz. Şimdi bu ütüleme aşamasını yaparken normal ütümüzün buharlı son ayarında hiç çekinmenize gerek yok. Kağıt ipte sıkıntı yaşamazsınız. Buharlı bir şekilde ama böyle aynı yerde çok bastırmak ya da defalarca gitmek değil. Zaten kağıt ip buharı gördüğü zaman açılıyor. O güzelce böyle seri bir şekilde her yerine basıyoruz. Komple. Yani tabanından kenarlarına, ağız kısımlarına, ama nereden basıyoruz? İçinden. Bakın. Hep içinden basıyoruz. Dışından basmıyorum. Eğer dışından basmak istiyorsan mutlaka bez koyuyorum üzerine. Şimdi bu şekilde bunu ütüleyip gelelim. Artık saplarla devam edeceğiz. Şimdi hemen göstermek istiyorum. Birlikte bu sapları öreceğiz şimdi. Ben 2 kat ipten ördüm. Şöyle önden bir nasıl yaptığımı göstereyim sizlere. Bu şekilde hazırlamış olduğumuz deliklerimizden geçiriyoruz. Şöyle biraz sonra nasıl diktiğimizi göstereceğim. Dikerek ağız kısımlarını birleştiriyoruz. Yani içeride şöyle bir görüntü, yine dışarıda şöyle bir görüntü. Aynı sarmaş saplarda olduğu gibi biz onu bu örgü sapla yapmış oluyoruz. Şimdi ben 2 kat iple yaptım sapımızı ama size örülüşünü gösterirken tek katla göstereceğim. Siz 2 katla yapın, unutmayın. Tek kat bu büyük çanta için biraz ince kalır. Ama battığım yerlerin rahat görünebilmesi için, çünkü 2 katlı iple örünce biraz karışıyor. Gözünüz karışabilir, net anlayamayabilirsiniz. O yüzden tek katla örneğin nasıl kurulduğunu göstereceğim ama siz yaparken çift kat iple öreceksiniz. Bu şekilde saplarımızı geçireceğiz. İki taraftan da dikeceğiz. Geriye bir tek çıt çıt kısmımız kalıyor. Çıt çıt içinde ben bu çantada artık örgünün doğalını bozmamak adına yine örgüden çıt çıt hazırlayacağım. Onun için de kendi rengini tercih edeceğim. Yani açık saman renginde, bej de diyorlar bunu. Hani artık siz hangisini söylüyorsanız o renkte çıt çıt karelerimizi hazırlayacağız. Mıknatıslı çıt çıtlarımızı geçireceğiz. Ve zaten çantamız bitecek. Bu çantayı dilerseniz astarlayabilirsiniz. Ama ben şu anda astar çalışmayacağım. Dileğe göre, arzuya göre, isteğe bağlı olarak daha sonrasında astarlama yapabilirim. Ya da örgüden iç cep çalışabilirsiniz. Şöyle iki tarafına koyabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama çok çok güzel oldu. Gerçekten çok kocaman bir çanta. Şöyle sığdıramıyorum yani kameranın altına. Ancak geniş açı kamerasına geçmem lazım ki bu güzelliği size gösterebileyim. Onu da finalde göstereceğim zaten. Şimdi dilerseniz hemen saplarımızı örmeye başlayalım. Çantamızı alalım kenara. Şöyle sap uzunluğu olarak toplamda 70 santimlik bir sap hazırladım. Şunları zaten şu şekilde katlayıp diktiğimiz zaman sapımızın uzunluğu otomatikman 60 santime düşmüş oluyor. Evet, başlayalım şimdi. Ben tek kat ipimi aldım elime. Burada şöyle görüyorsunuz ipler çift katlı. Birazcık pay bırakıyorsunuz dikebilmek adına. Sonrasında tutuyorum. Bakın bu benim anca birinci zincirim. Bu da ikinci zincirim. Toplam 2 tane zincir çekiyorum. Hemen çektiğim ilk zincire giriyorum. Ve buraya normal bir sık iğne yapıyorum. Şimdi bu altta çekmiş olduğumuz 2 tane zincirin şöyle 1, 2. İkisine birden bu şekilde giriyorum. Çıkarttım. Yine tığımda 2 tane ilmeğim var. Görüyorsunuz. İkisini birden çektim. Şimdi artık benden tarafta hep bu şekilde 2 tane ilmek oluyor. Bu 2 ilmeğe giriyorum. Buradan bir ilmek çıkartıyorum. Ve topluyorum. Bakın yine benden tarafta 2 tane ilmek var. Yine buraya giriyorum. İpimi çıkartıyorum.
İkisini bir çektim. Yine benden tarafta. Bak, görüyorsunuz. Hep bu şekilde 2 tane ipimiz oluyor. Alta bakıyor bakın burada. Onlara basıyoruz. Çıkartıyorum. Normal aslında sık iğne yapar gibi. Bakın burada hemen görüyorsunuz 2 tane ilmeğimiz. Çıkarttım ilmek. Çıkarttım ilmek. Bu şekilde istediğim yüksekliğe gelene kadar yoluma devam ediyorum. Çift katlı örerken tabi bu kadar rahat öremiyoruz. Bir tık yani zorluyor. Ben çift kat iple örerken 4,5 milimetrelik tığ kullandım. 2 kat iple örerken. Bakın ipim oldukça ince ve yumuşak bir ip benim. Böyle iplere keşke hep denk gelebilsek. Ama 2 sene önce aldığım bir ipti. Görüyorsunuz bu şekilde devam ediyoruz. Bu tek katla örülmüş hali bakın. Bu da çift kat iple örülmüş hali. Biz bu şekilde daha kalın, daha tok bir sap elde etmeye çalışıyoruz. Böyle görüyorsunuz. Bu da böyle çok narin, elcik gibi böyle tek kat olduğu zaman daha elciklerde ya da çok narin çantalar yapıyoruz. Küçük böyle minimalist. Onlara böyle kalın sap takarsak kaba olur. Onlar da bu şekilde tek kattan kullanabiliriz. Çok tatlı ve şık bir görüntüsü var bakın. Bu yöntemle dediğim gibi benimkisi 72 santim olmuş. Bundan 2 tane örüyorum. Hem başlangıcında dikmek için hem bitişinde dikmek için pay bırakıyorum. Ben daha garanti olsun, sağlam olsun diye de biraz uzun bırakıyorum. İpi daha fazla yürütebilmek için. Şimdi dilerseniz hemen çıt çıtlarına geçelim. Çıt çıtlarını nasıl yapıyoruz? Hemen onu göstereceğim. Evet, şimdi başlayalım dilerseniz. Normal kare şeklinde çıt çıt hazırlayacağım. Bu bir. 2 3 4 5 6 ve 7 tane. Toplamda 7 tane sık iğneden oluşacak. Bir tane de yükseklik için çekiyorum ve sık iğnelerimi yapmaya başlıyorum. İki, üç, 4, 5, 6 ve 7 tane sık iğnemi yaptım. Şu ağız kısmını artık sıkıştıralım. Şimdi tekrar bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Her gördüğüm sık iğneye bakın görüyorsunuz. 1 2 git gel bu şekilde döneceğiz. Ne zamana kadar? Kare şeklini elde edene kadar. Tahmini olarak bir 6 sırada istediğimiz görüntüyü elde edebileceğiz. Bakın şu anda 2 sırasını yaptım. Hemen 6 sıra örüyorum ve bundan 2 tane örüyorum. Daha sonra çıt çıtlarını takacağız. Evet, şimdi bakın bu şekilde karelerimi ördüm. Mıknatıslı çıt çıtımı geçirdim.
Şunları da takıyorum. Ve pensemin yardımıyla kapatıyorum. Sonrasında iyice sıkıştırıyorum bu şekilde. Görüyorsunuz mıknatısı çıt çıtımda hazır. Bu şekilde yaptığımızda ne sağlamış oluyoruz? Şu bütün görüntü bu arkada kalmış oluyor. Siz bunu dilerseniz tamamen dikebilirsiniz ama ben sadece ağız kısmından dikmeyi tercih ediyorum. Ama bunu dikmeden önce sapları dikeceğiz. Sapları dikerken şöyle ben hemen bir 3 tanesini dikip geleceğim. Bir tanesini dikerken de size göstereceğim. Yine bunun da bir tanesini dikeceğim. Diğerini dikerken size göstereceğim. Ve artık çantamızı bu şekilde tamamlamış olacağız. Örnekten fazladan örüp içine cep yapabilirsiniz. İsterseniz kendi örgüsünden örüp yine cep yapabilirsiniz. Bunların hepsi tamamen size kalmış. Dilerseniz astarla da cepli bir astar çalışarak da çantanızı tamamlayabilirsiniz. Ben dediğim gibi ilk etapta şu an astarla uğraşmayacağım. Videoyu geciktirmemek için videoyu yayınlayacağım. Ama sonrasında isteğe bağlı olarak dediğim gibi tekrardan astarlama çalışması yapabilirim. Evet, şimdi ben 3 tarafını diktim. Sapımızın bakın görüyorsunuz çok güzel oldu bu şekilde. Çıt çıtımın tekini de diktim. Şimdi diğer tarafı birlikte dikeceğiz. Şimdi tek tarafını diktim. Öncelikle sapımı güzelce düzeltiyorum. Şu burukluk olmaması açısından düzgün şekle getiriyorum sapımı. Böyle buranın dümdüz olması gerekiyor. Bakın şöyle göstereyim. Şimdi şöyle arkasını ayarlıyorum güzelce. Tam buradan bu şekilde birleşmesini istiyorum. Hemen iğneme takacağım burada. Şimdi birazdan çıt çıtımızı da dikeceğiz. Şimdi şöyle tam orta noktadan çıkıyorum öne. Sonrasında bakın şu şöyle atmalar var ya, ondan giriyorum. Altından tekrar çıkıp buradaki örgümü tutturuyorum. Sonrasında hemen şöyle bakın şu kenarlardaki kanatlar var. Buradan oraya geçiyorum şöyle. Ve bu kanattan girip buradaki yan kanattan çıkıp burayı güzelce sıkıştırıyorum. Şimdi ortadan geçip diğer tarafa çıkıyorum. Aynı işlemi diğer taraf için de yapacağım. Burada zorlanırsanız penseden yardım alabilirsiniz. Çünkü ipimiz 2 kat olduğu için. Şimdi aynı şekilde buradaki kanattan ve buradaki kanattan geçiyorum. Aynı yerden tekrar geçiyorum ve bu tarafı da sıkıştırıyorum. Yani hem ortadan dikiyorum hem kenarları sıkıştırıyorum bu şekilde. Şöyle yine ortadan çıktım. Şöyle ortadan tekrar. Bakın bu şekilde güzelce tutturdum. Artık normal şöyle gidebildiğim yere kadar olabildiğince uzun bir şekilde örgülerin ortasından ilerliyorum.
Burada küt başlı iğne kullandığımız için örgüyü delmiyor. Ortada kendi yolunu buluyor. Evet. Bakın bu kadar uzat. Şöyle esnettim güzelce ipi. Ve kestim. Görüyorsunuz son derece düzgün bir şekilde buraya geçirmiş olduk. Şu şekilde. Hem önünde hem arkasında gayet güzel temiz bir görüntü elde etmiş olduk. Şimdi hemen geçiyorum. Vakit kaybetmeden çıt çıtımızı dikeceğiz. Çıt çıtımı yaptığımda ucunda biraz pay bırakıyorum dikmek için. Ve çantamın tam şöyle sapları ağız ağza getiriyorum. Ve diğerinin tam hizasında olacak şekilde şöyle çıt çıtı taktım. Saplarımı hizaladım. Tam orta istediğim hizada hemen dikmeye başlıyorum. Şöyle giriyoruz. Bir sık iğne. Bakın. Karşılıklı sık iğnelerden girerek en sona geldikten sonra bir tane daha yana kayıyorum ve şu kenarın kalkık olmasını bu şekilde engelliyorum. Şimdi buradan olduğu gibi geri gidiyoruz tekrar. Geri giderken de böylelikle bu makine dikişi gibi ilerlemiş oluyoruz. Şöyle şurayı bir tur daha geçtim ve tamam. Şimdi sık iğnelerimin arasından yatayda ilerliyorum. Evet. İpimin fazlasını kesiyorum artık. İşte bu kadar. Çantamız bitti. Haydi şimdi şöyle geniş açıyla çantamızın genelini bir görelim. Evet, finaldeyiz. Bakar mısınız güzelliğine? Gerçekten çok güzel olmadı mı ya? Bayıldım, bayıldım, bayıldım. Duruşu, formu şahane. Şu an içine 20 tane rafya koydum. Bakın küp gibi. Dünya kadar şey koydum ama görüyorsunuz tabanda katiyen sarkma yok. Şöyle dönelim. Bakın arkasını da. İster günlük kullanın, ister plajda kullanın. Bütün havlularınızı alabilecek büyüklükte bir çanta. Saplarımız şahane oldu ve çok da sağlam oldu. Bakın 4 sıradan ördüğümüz için. Umarım beğenmişsinizdir ve umarım bu çantayı benimle buraya kadar örmüşsünüzdür diyorum. Hala kanalıma abone olmadıysanız kanalıma abone olup bu güzellikleri benimle örmeye devam edebilirsiniz. Biliyorsunuz abonelikler tamamen ücretsiz. Dediğim gibi astarlayabilirsiniz, cepler ekleyebilirsiniz. Hepsi size kalmış. Bir başka videoda daha görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın.